Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında harika bir kiraz reçeli tarifi paylaşmak istiyorum. 1 kilo kadar kirazıma sert kiraz olması gerekli. İyicene yıkadım, süzgece aldım. Gördüğünüz gibi zeytin ve vişne çıkartıcı ile çekirdeklerini çıkartıyorum. Ama bu alet şart değil. Pipetle de, sert pipetlerle de kolaylıkla çıkartabilirsiniz çekirdeğini. Hatta o şekilde çok daha düzgün bir şekilde çıkıyor. Bu şekilde biraz eziliyor kirazlar. Gördüğünüz gibi çekirdeklerini çıkarttım. Bir kısmını bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 750 gram kadar toz şeker ekleyeceğim. Bir kısmını koydum şekerin. Ayırmış olduğum kirazları da koydum. Daha sonra şekerin tamamını üzerine döküyorum. Üzerine kapağını kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece bekletiyorum buzdolabında. Ertesi günü benim kirazlarım fazla su bırakmadı gördüğünüz gibi ve hatta hiç su bırakmadı. Su bırakmadığı için ben su eklemek istiyorum. 1 su bardağı kadar su ekliyorum ama suyunu bırakmış olsaydı tabii ki su eklemeyecektim. Sizin kirazlarınız suyunu bırakırsa kesinlikle su eklemeyin ya da daha az da ekleyebilirsiniz. Daha sonra ocağa alıyorum kirazlarımı. Önce harlı ateşte kaynayana dek ve şekerler eriyene dek ara ara karıştırarak tutuyorum. Daha sonra bir silme çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Fazla köpüklenmesin ve taşmasın diye. Kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Kirazlarımı kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Ara ara karıştırıyorum tabii ki. Ara ara almaya çalışacağım. Çünkü köpüklerini iyicene almazsanız reçeliniz yeterince parlak ve berrak olmaz. Yaklaşık bir 15-20 dakikadır kaynıyor. Bir kabın içerisine aldım ve derin dondurucuda soğuttum. Gördüğünüz gibi kıvamı olmaya yaklaşmış. Bir silme çay kaşığı kadar limon tuzu, bir yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar kısık ateşte reçelimi kaynattım. Daha sonra hafif harlı ateşte bir 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım. Yani toplamda 30-35 dakika kadar kaynatmış oluyorum reçelimi. Artık reçelim hazır. Ocaktan alıyorum. Bakın tam soğumadı ama yine de kıvamını görüyorsunuz. Kıpkırmızı çok lezzetli kiraz reçelim hazır.
En az bir defa mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tadı gerçekten güzel oluyor. Görüntüsü kadar güzel oluyor. Umarım sizler de denersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.